Hiç hikayenizde çalışmayan bir şeyler olduğunu hissettiğiniz için takılıp kaldığınız oldu mu? Bazen bir hikayeye başlarsınız, yarısına kadar gelirsiniz ama bir sorun vardır ve sorunun nerede olduğunu anlayamadığınız için hikayeden koparsınız. Sonra bakmak üzere bir yere kaldırırsınız. Benim başıma çok geldi. Sonra yeni bir hikayeye başlarsınız. Aynı sıkıntılı süreç tekrar başlar. Dan Harmon, hikaye çemberi adını verdiği bir şemayla hikaye anlatmayı basit bir formüle indirgedi. Hikaye anlatım tekniklerini zorlayıcı bir hikaye oluşturmak için kullanımı kolay, basit bir rehbere dönüştürdü. Bir çember ve 8 adım. Bu bölümde Dan Harmon'ın 8 adımlık hikaye çemberi formülünü ele alacağız. Hikaye çemberini basitçe anlatmak gerekirse, kahramanın yolculuğunu temsil eden çember enine olacak şekilde ortadan ikiye bölünür. Üstte kalan kısım düzen kısmıdır. Yolculuğun başladığı ve bittiği yerleri temsil eder. Çünkü hikayelerin sonlarında kahraman genellikle başladığı yere geri döner. Altta kalan kısım ise kaos bölümüdür. Karakterin gelişmesini sağlayan olayların geçtiği bölüm olarak görebiliriz. Daha sonra dikine bir çizgi çekilir. Çizgi ve çemberin kesişme noktaları ile birlikte çember 8 kısma ayrılır. Bu bölümlerden Harmon'a göre şöyle adlandırılır: tanıtım, dilek, ayrılık, arayış, keşif, bedel, dönüş ve değişim. Birazdan hikaye çemberi adımlarını tek tek inceleyeceğiz. Her bölümde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Christopher Nolan'ın 2008 yapımı The Dark Knight, Kara Şövalye isimli filmini göz önüne alacağız. Hazırsanız başlayalım. İyi hikayelerin serin bölümlerinde kahramanın hayatının olağan akışları oldukça detaylı bir şekilde verilir. Bir yandan kahramanı kendi dünyasında görüp tanırken kahramanın hayatındaki olumsuzluklara karşı duruşunu da görürüz. İzleyici ya da okurla kahraman arasında duygusal bağ genellikle hikayenin başlarında kurulur. Kahramanı ve içinde yaşadığı dünyayı ne kadar iyi anlatırsanız bu bağ o kadar kuvvetli olur. Kahramanı birden fazla olan hikayelerde yer alan kahramanların hepsinin bu titizlikle hazırlandığını kolaylıkla görebiliriz. Ana karakteriniz her zaman tek bir kişi olmak zorunda değil. Bir aile veya ekip de olabilir. Önemli olan karakterlerinizin bu bölümde görülmesi ve iyi tanıtılmasıdır. Dostoyevski'nin ünlü romanı Karamazov Kardeşler birden fazla kahramanı olan romanlardan biridir. Birinci bölümün adı da bir ailenin hikayesidir. Bu bölümde aksi bir ihtiyarla 3 oğlunun hayatlarının içine dalarız. Karakterlerinizin her birinin kendi duygusal haritaları vardır. Başlarken yapmanız gereken şeylerden biri de her bir karakterinizin haritasını çıkarmaktır. Karakterinizin kişiliği üzerindeki çıkıntıları, çukurları, sulak alanları ayrı ayrı belirginleştirmeniz hikayenizi yazarken çok yardımcı olacaktır. Karakterinizin kişilik özelliklerini ve bu özelliklerin nedenlerini ortaya çıkarmak için kendinize sorular sormayı deneyebilirsiniz. Benim kullandığım sorulardan bazıları şöyle. Karakter yaşayacak 6 ayı kaldığını öğrense yapmayı bırakacağı ilk şey ne olurdu? Yeniden sigaraya başlar mıydı? Neyi gizliyor? Nasıl kokuyor? Kendini bir bitki olarak tanımlasa hangi bitki olurdu? Kendini bir hayvan olarak tanımlasa hangi hayvan olurdu? İyi hikayeler oluşturmanın en önemli sırrı karakterlerinizi iyi tanımanızdır. Kulağa biraz iddialı gelse de karakterlerinizi kendinizden bile iyi tanımalısınız. Bu size karakterinizin hangi durumda neyi söyleyeceğini ya da söylemeyeceğini, nasıl davranacağını düşünüp tasarlamak zorunda kalmayacağınız bir alan oluşturacaktır. Böylece okuyucu karakterinizin sesini ismini belirtmeseniz bile tanır, ayırt eder hale gelecektir. Karakterlerinizi tanımanın en iyi yolu aslında kim olduklarını iyice anlayana kadar onlarla takılmaktır. Onların sizin düşündüğünüz kimseler olmadıklarını kabul etmelisiniz. Bütün bu anlattıklarımı kolaylaştırmanın bir yolu karakterinizin asıl amacının ne olduğunu bulmanızdır. İnsanlar kendi hayat mücadelelerine benzer zorluklarla uğraşan karakterleri benimseme ve destekleme eğilimindedir. Hikayenizdeki ana karakterin kahraman olması zorunlu değil. Çağımızın bocalayan insanının dramını yüklediğiniz bir karakter de işinizi fazlasıyla görecektir. Günümüz insanının kendi değerinin farkında olmaması ve hangi ölçülere göre davranacağını bilmiyor olması bocalamasına neden olur. Bir yandan hayatta kalabilmek için uymak zorunda olduğu kurallar, diğer yandan insanlığını korumak için kabullendiği vicdani ve ahlaki ölçüler onu iki ayrı doğrultuda çekiştirip durur. Modern çağın insanı için düş kırıklıkları artık birer yılgınlık haline almıştır. Her şeyin hızla değiştiği, insanın zaman zaman çarkın dışına fırlatıldığı bir dünyada insanın sorunu seçim yapamamak ya da bilememek değildir. Bilme bilincine ulaşamamanın korkusunu yaşamaktır. Kısacası iyi bir hikaye karakterlerinizin doğru ve iyi şekilde tanıtımıyla başlar ve bunun yolu da karakterleri iyi tanımaktan geçer. Kara Şövalye filminde Kara Şövalye'nin Bruce Wayne olduğunu görürüz. Bruce'un misyonu suçla savaşmaktır. Bu adımda hikayenin geçtiği atmosferi yani suç merkezi haline gelmiş Gotham şehrini de tanırız. Ana karakterinize kavuşmayı arzuladığı bir dilek eklemek hikayeyi başlatır.
Önemsiz bile olsa bir arzunun öykünün başlarında ifade edilmesi hikayeyi okuyanlara kılavuzluk eder. Kahramanın dileği amacına ulaşması için ona yol çizer. Siz buna kahramanın ihtiyacı olarak da bakabilirsiniz. Kahramanınızı tanırken okuyucu olarak onun içinde bulunduğu durumun çekilmezliğine de vakıf oluruz. Karakterin hayatında bir şeyler farklı olabilir miydi? Bu soruya cevap arar kahraman ve ihtiyacını belirler ya da keşfeder. Bu kahramanın çatışmasıdır. Artık ihtiyaç duyduğu şey için mücadele edecektir ve biz bunu başarıp başaramayacağını merak edeceğiz. İyi tanıtılmış bir karakterin güçlü bir çatışması olması hikayenizin etkileyiciliğini arttıracaktır. Kahraman dileğinin ne olduğunu farkında olmayabilir. Yaptığı bir hata, görünüşte şanslı bir karşılaşma, bir düş ya da şahit olduğu bir olay kahramanın farkındalığını geliştirir ve dileğinin ne olduğunun farkına varmasını sağlar. Genellikle kahramanın dileği yerine gelir ama bu sıklıkla beklenmedik bir şekilde gerçekleşir. Kahramana hayat dersi verilir. Ne dilediğine dikkat et. Kahramanın dileği meselesi biraz da hikayenin önermesiyle derinden ilişkilidir. Kara Şövalye filminde Bruce Wayne'in içsel ve dışsal iki dileği vardır. Filmde Bruce Wayne'in dışsal dileği kara pelerinini rafa kaldırarak Batman'i emekli etmektir. İçsel dileği ise Rachel ile birlikte olabilmektir. Ancak Batman'in emekli olabilmesi için Bruce, suçla mücadelesinin devralması için bir halef bulmak zorundadır. Böylece Batman olmayı bırakıp Rachel ile birlikte olabilecektir. Kendi yerine suçla mücadele edebileceğini düşündüğü kişi de Harvey Dent'tir. Ana karakterin çemberin kaos alanına girdiği bölüm burasıdır. Karşılaştırmalı mitoloji alanında yaptığı çalışmalar sonucunda bize orijinal adıyla Bin Yüzlü Kahraman ya da ülkemizde bilinen adıyla Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adında muhteşem bir kitap hediye eden Joseph Campbell, kahramanın konfor alanından ayrılmasına ilk eşiğin aşılması ismini vermiştir. Kahraman Campbell'ın deyimiyle şu ana kadar onu sınırlandıran eşik muhafızlarını aşmak için büyük bir istek duyar. Muhafızların ardında ne olduğunu bilmez ve genellikle de bilinmeyen tehlikeler vardır. Eşik muhafızlarını çocuğunu tehlikelerden koruyan aileler gibi düşünebilirsiniz. Kristof Kolomb ve cesur gemicileri için eşik muhafızları İncil'de geçen korkunç canavarlar olan Leviatanlar, deniz kızları, ejderha kralları ve derinliklerin diğer canavarlarıydı. Şimdi bize hayal ürünü ve komik gelen bu tehlikeler ortaçağ zihninin kabataslak bir özetiydi aslında. Kolomb ve denizcileri eşik muhafızlarını aştılar. Kendilerini bilinmezin içine attılar. Türlü tehlikelerden geçtiler ve sonunda bilmeden yeni bir dünyanın kapısını araladılar. Eşik muhafızları ile ilgili durum kendi hayatlarımız için de geçerlidir. Sıradan günlük hayatımızın rutini içinde kaybolduğumuzu hissettiğimiz çok olmuştur. Başkalarının yaptıklarına bakıp iç geçirdiğimiz, hatta özendiğimiz ya da yeteneksiz bulduğumuz için yerdiğimiz nice insanın kendi eşik muhafızını aşarak balinanın karnına kendi istekleriyle girmelerinden ötürü bir övgüyü hak ettiklerini düşünüyorum. Kendi eşik muhafızlarını geçip konfor alanından uzaklaşan ve bunun sonucunda düzenden kaosa doğru adım atan kahramanın var olması hikayenizi doğrudan iyi hale getirmeyecektir. Kahramanın hayatı, çatışması ve yolculuğunun ilgi çekici bir şekilde anlatılması maharet isteyen bir şeydir. Kısacası bir ihtiyaç veya dilek varsa karakteriniz gitmek zorundadır. Gitmezse hikaye biter. Film örneğimizde Batman'in emekli olabilmesi için gelecek vadeden savcı Harvey Dent en uygun adaydır. Fakat Dent'in de bir dileği vardır. Büyük bir suç organizasyonu lideri olan Lou'yu yakalamak. Batman, Lou'yu Dent'e teslim edebilirse savcı dileğine kavuşmuş olacak. Böylece Batman emekli olacak ve Wayne sevdiği kadın Rachel'a kavuşacak. Batman harekete geçer ve Lou'yu yakalar. Hikayenin sonu gibi değil mi? Pek sayılmaz. Arayış bölümü kahramanı dileğine kavuşturacak eylemin ne olduğunu aradığı bölümdür. Burası yazarın ana karakter ve dileği arasına engeller koyması gereken yerdir. Aynı zamanda Campbell'ın tanımlamasıyla sınavlar yolundaki ilerleyişinin yer aldığı bölümdür. Kahraman artık sınavlar ve engellerle yüzleşecektir. Bu bazen kahraman için yeni ve korkutucu deneyimlerden oluşur. Müttefikler ve düşmanlar edinir. Bu bölümde genellikle başta tanıtılan sıradan dünyanın tam tersi bir dünya tasvir edilir. Kahraman bir yere gitmese bile mecazi anlamda dünyası alt üst olmuştur. Rakipleri ve düşmanları ya da müttefikleri ve dostları da bu bölümde safını belli eder. Kahraman yeni dünyasının kurallarını bu bölümde özümser. Kısacası bu aşamada hikayenizdeki karakterler birbirleriyle kaynaşırlar ve kendileri hakkında okuyucuya daha çok bilgi verirler. Aynı zamanda bu aşama kahramanın gücünü toplaması, farkına varması, eylemlerini sorgulaması ve mücadelesini derinleştirmesi için idealdir. Büyük bir destansı uzun metrajlı film dramasında veya bir romanda arama fiziksel bir aramadan daha fazlasıdır.
Bu, kahramanın üstesinden gelmesi gereken bir dizi engel olduğu anlamına gelir. Nehrin denizle buluştuğu yer burasıdır. Kara Şövalye örneğimize dönecek olursak, Batman Lou'yu yakalamıştır. Fakat bu Gotham'ın artık güvenilir bir yer olduğu anlamına gelmez. Lou'nun hapse tıkılmasının şerefine verilen bir partide alışılmadık bir suçlu ortaya çıkar. Joker. Joker, Gotham'da yeni bir suç dalgası başlatırken Bruce Wayne'in mücadelesini de bir üst seviyeye taşır. Keşif kısmı ironik anlamlar içeren bir aşamadır ve kritik bir öneme sahiptir. Kahraman ikinci adımda öğrendiğimiz dileğine kavuşur fakat işler pek yolunda gitmez. Kahramanın sıradan dünyasından çıkmasına neden olan olaylar sürerken kahraman dileğini gerçekleştirmesinin önüne çıkan bir engelle karşılaşabilir. Ortada bir aşk hikayesi yoksa kahramanın kendi eylemlerinin sonucunda olanları fark ettiği ve bir nevi pişmanlık yaşadığı bölüm olarak da düşünülebilir. Kahraman bir aydınlanma yaşar. Ne ararken neyi bulduğunu fark eder bu aşamada. Bruce Wayne, Joker'in şantajı nedeniyle maskesini çıkarmaya ve kendini ifşa etmeye karar verir. Bunun için uygun olacağını düşündüğü bir toplantıda Harvey Dent beklenmedik bir şey yapar ve siyah pelerinli kahramanın yani Batman'in kendisi olduğunu açıklar. Görünüşte Bruce'un harika bir planı daha suya düşmüştür. Bu adım ana karakterin isteklerine kavuşmak için bedel ödediği bölümdür. Campbell hikayenin bu kısmını büyülü uçuş olarak adlandırmıştır. Filmlerdeki büyülü uçuş genellikle kahramanın genç kızı kurtarmaya gittiği ya da kötüyü öldürdüğü veya tarzı ne olursa olsun arayışını tamamladığı heyecanlı ve gerilimli bir takiple tamamlanır. Kahraman ihtiyaçlarını başarıyla elde etse de bunun bir bedeli vardır. İlk başarılarından sonra bile kahraman ağır kayıplara uğrar. Yazmakta olduğunuz metnin türüne göre bu kayıp geçici bir gerilemeden önemli bir karakterin ölümüne kadar her şey olabilir. Buradaki kayıp basit bir kayıp olamaz. Ana karakter için yıkıcı bir kayıp olmalıdır. Batman Joker'i yakalamıştır. Ancak Joker'in elinde kuvvetli bir koz vardır. Rachel ve Harvey Dent Joker'in tutsağıdır. İkisi de ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Batman Joker'den zorla ikisinin de bulunduğu yeri öğrenir. Fakat Joker Batman'e yanlış adres verir. Batman Rachel'ı kurtarmaya gittiğini düşünürken yanlışlıkla Dent'i kurtarır. Bruce'un ödediği bedel Rachel'ın ölümüdür. Bu kayıp Bruce'u geleceğini yeniden planlamaya zorlar. Batman'in emekli olması için bir sebep kalmamıştır. Kahraman kaos alanından ağır bedeller ödeyerek çıkmıştır. Başladığı noktaya geri dönmek zorundadır. Bedel ödendikten sonra kahraman bir tercihle karşı karşıya kalır. Yeni dünyasında mı kalmalı yoksa sıradan dünyasına geri mi dönmelidir? Dönüş kimi zaman reddedilir fakat genellikle kahraman için artık macera bitmiştir. Karakter yolculuğu boyunca edindiği tüm deneyimi ve bulduğu her şeyi sıradan dünyasına geri getirir. Böylece sıradan dünyası artık eskisi gibi değildir. Kahramanın yaşadıklarıyla edindiği tecrübe ve öğrendiklerini sıradan dünyasında uygulamaya koyması gerekir. Kahramanınızı başlangıç noktasına döndürmeniz veya nasıl yola çıktığını hatırlatmanız okuyucuya bir karşılaştırma fırsatı sunar. Bazı yazarlar bu karşılaştırmayı göstermek üzere başlangıçta kahramanın başaramadığı bir deney ya da işi dönüş aşamasında onların karşısına tekrar çıkararak yapar. Dönüş bölümü hikayenizi takip edenlerin duygularına hitap etmek için kullanabileceğiniz son bölümdür. Öykünüzü okuyucuyu doyuracak veya kışkırtacak bir şekilde bitirebileceğiniz bölümdür. Dönüşte her şeyi eline yüzüne bulaştırmak kolaydır. Birçok hikaye son anda dağılır. Yazarın anlatmak istediği düşünce ya da ruh durumu ortadan kalkabilir. Bunun yanında bir tuzakta yan öykülerin düğümlerini çözmeden hikayeyi sona taşımaktır. Dönüş bölümünde kahramanın yolculuğu biter ya da en azından bir süreliğine kesilir. Kahramanınızın dönüş yolculuğunu dikkatli bir şekilde planlayabilmek için yine kendinize bazı sorular sorabilirsiniz. Örneğin kahramanınız yaşadıklarından ne elde etti? Dönüş bölümü çok kısa ya da uzun mu? Gelinen noktada hikayenin şimdiki kahramanı kim? Bu hikaye anlatmaya değer bir hikaye mi? Bruce Wayne'in artık yeni bir dileği vardır. Joker'i ele geçirmek. Fakat Joker bedel adımındaki hamlesiyle Harvey Dent'in fiziksel ve ruhsal sağlığıyla oynamıştır. Harvey artık gerçek anlamda ikiyüzlüdür. Yüzünün bir yarısının yok olması karanlık yönünü ortaya çıkarmıştır. Rachel'ın ölümünün intikamını almak için savcı olarak cesaret edemediği şekilde davranmaya başlamıştır. Değişiklik içsel bir dönüşüm şeklinde olabileceği gibi kahramanın dünyasında da meydana gelebilir. Bir film ya da uzun bir hikaye söz konusu olduğunda ikisi de olur. Bazen değişimin ters etkileri de olur. Dünya iyiye doğru değişti ama belki de baş karakter en kötüsüne doğru evrildi. Değişim adımıyla oynamak ilginç olabilir. Harvey Dent suçlularla mücadele ederken bir suçlu haline gelmiştir. Joker bu değişimi çok güzel ifade ediyor.
I took Gotham's White Knight and I brought him down to our level. Batman Harvey'yi durdurmak zorundadır ve ne yazık ki tek yol onu öldürmektir. Batman kendisi için belirlediği tek kuralı Harvey Dent için çiğner. Batman hikayelerinde Batman'in rakibini öldürmemeyi prensip edindiğini biliyorsunuzdur. Batman için teselli Harvey Dent'in işlediği suçları üstlenmek olur. Böylece Harvey Dent temize çıkar. Bu 8 adım sonunda çember kapanır. Bir karakterin gelişimi genellikle onun hikayenin başına götürerek gösterilir. Görünüşte her şey aynıdır fakat ana karakter farklıdır. Yolculuk sadece Bruce Wayne'i değiştirmedi, Batman'i de değiştirdi. Harvey Dent'in suçlarını üstlendiği için aşağılanırken aynı zamanda bir kara şövalyeye dönüştü. The Dark Knight filmini harika bir Batman hikayesine dönüştüren de budur. Hikaye çemberi ile ilgili anlattıklarımızı kısaca bir özetlemek gerekirse: 1. Kahramanınızı konfor alanında gösterin. 2. Konfor alanından çıkması gereken bir arzu verin. 3. Onu başa çıkmak zorunda kalacağı bir durumun içine sokun. 4. Kahramanınızın arzusuna kavuşmak için arayış içindeyken karşılaştığı yeni durumlarla başa çıkması için becerilerini kullanmasına izin verin. 5. Ona arzularına kavuşma imkanı verin. 6. Kazandıkları için ağır bedeller ödetin. 7. Sıradan dünyasına geri gönderin. 8. Kahramanınızı öykünün başındaki halinden çok farklı ve değişmiş bir halde bırakın. Hikaye çemberiyle ilgili anlatacaklarımız burada sona erdi.